Bu oyuna sarmaya karar verdiniz. Oyun karışık geldi. Ya önce şunun bir tutorial'ını izleyelim. Yani bu nasıl oynanır? Dur bir izleyelim de öyle girelim bu oyuna dediniz. Zaten nasıl oynanır diye buraya kadar geldiyseniz belli ki bu oyunu oynamaya karar vermişsiniz. O zaman arkanıza yaslanın. Önce bir güzel dinleyin çünkü oyun evet karışık. Ama oyun inanılmaz zevkli. Battle Royale'den daha zevkli bir oyun. Yani işte PUBG'den daha zevkli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü aslında oyundan ziyade biraz simülasyon tarafına kaymış durumda. Tarkov oynamadım. Orada ahkam kesemeyeceğim. Şimdi abiler, oyunun aslında temelde oynanışında iki mantık var. Birincisi para mekaniği, ikincisi level mekaniği. Nedir bunlar anlatacağım. Şuradan başlayalım. PUBG'de nasıl? Daralan bir harita, loot yerde. Herkesi öldürüyorsun, en sona kalıyorsun. Sonra birinci oluyorsun, çıkıyorsun. Aynısı tekrar döngü devam ediyor. Tekrar girdiğinde. Burada öyle değil. Burada döngü sürekli devam ediyor. Üzerini diziyorsun. Oyun seni bir seçtiğin haritaya atıyor. Bu seçtiğin haritadaki temel amacın ne biliyor musun abi? Ölmemek. Ölmeyeceksin. Çünkü ölürsen üzerindeki her şey puf gidiyor. Başkası konuyor senin yele. Aa abinin de pantolonu iyiymiş deyip alıyorlar yani. Seni anında lootluyorlar. Dolayısıyla sen de başkasını öldürdüğünde onların lootunu alıyorsun. Sağdan soldan da loot buluyorsun. İşte değerli loot buldun mu? Üzerindeki loot value'un, loot değerin böyle 200K'nın üzerinde mi? Abi doğru çıkışa. Etliye sütlüye karışmadan doğru çıkışa. Çünkü hatta bazen şöyle bir durum oluyor. Ulan hiç loot almasam ölmesem yine kârdayım. Çünkü ölünce o yani hele bir de 3 kere üst üste ölünce gitti bütün paracıklar oluyorsun. Oyunda para mekaniği var. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim storage'a. Şimdi bizim burada bir storage'ımız var. İşte biz oyunda girip insanları öldürüyoruz ya da botları öldürüyoruz ya da gidip oradaki kutulardan bir şeyler buluyoruz. İşte onları buraya getiriyoruz ve onları buraya atıyoruz. Bunlar benim storage'ım şu an örneğin. Şimdi bir de oyunun bu sol tarafında da bizim inventory'miz var. Bu inventory'de bizim oyuna girmek için doldurmamız gereken yerler. Yani buralar dolacak. Bir tane kaskın olacak. Kaskın olmadan giremezsin. Headset zorunlu değil ama oyunda ses duymak istiyor musun yürüyenlerin, edenlerin sesini? Headset'i takacaksın. Daha iyi ses duymak istiyorsan daha iyi headset takacaksın. Face cover. Yüzünü koruman lazım abi. Çünkü buraya tek yiyebiliyorsun. Yani buradaki kasklar şey değil. Gördüğün gibi bak. Görüyor musun kaskı? Şimdi şunu yukarı kaldırayım. Bak görüyor musun? Şuradan mermi yiyebiliyorsun. O zaman burayı koruman lazım abi. Onun için ne yapacaksın? Bunu aşağı ineceksin. Bu kaskla beraber satılmıyor. Bunu ayrı satın alıyorsun. Dolayısıyla bunların hepsini satın alıyorsun aslında. Anlatacağım. Bekle. Şimdi başka ne lazım? Dedik bir tane de headset ya. Bunların ikisi olacak. Başka ne lazım? Yüzünü de koruyacaksın. Eğer gaz bombalarından etkilenmek istemiyorsan şunlardan o zaman şöyle bir bunu da takabilirsin. Bunu takınca bunu çıkaracaktır. Şunun camını bunu takacaktır. Ama böyle bu yani kolesterofobin varsa bunu takmanı hiç tavsiye etmiyorum. Buradan yürüyelim şimdi. Başka ne lazım? Body armor. Bizim bu vücudu korumamız lazım abi. Kafa önemli, vücut da önemli. Niye? Çünkü biz de deriniz. Biz de deriniz yani. Onun için bir gördüğün gibi body armor. Abi bak gördün mü? Mis gibi oldu. Oh tamam. Şimdi başka ne lazım abi? Şimdi bizim bu silah almamız lazım elimize. Bir tane ne taş mı atacağız? O zaman buradan silah alıyoruz. Şimdi tabii burada sizde silah gelmiyor olabilir. Abi benim silahım yok. Ne yapacağım demeyin abi. Geleceksiniz Gunship'te. Bakın burada silahlar var arkadaşlar. Bunlar şakaya gelmez aletler. Şimdi buradan silahınızı yapacaksınız abi. Fakat benim gibi böyle sivri akıllılık edip oyuna ilk girdiğinizde 300K'lık silah yapmayacaksınız. Tamam mı? Mümkünse böyle default silah kullanacaksınız. Mesela şu default bir silah işte yani. Hani hatta biri ölmüş yani bot falan onların üzerinden almışım gibi düşün. Ama kendinize şöyle bak 100K'lık bir MP5 SMG hızlıdır, seridir. Bir de bak büyük şarjör takarsın 50 tane mermi alır tamam mı? Şöyle bir SMG yapabilirsin. Yani ucuzdan yürüyeceksin önce. Niye ucuzdan yürüyeceksin? Geleceğim ona. Şimdi bir tane silah aldık. Okey. Bu silaha mermi alacağız abi. Çünkü bir tane şarjörümüz var. Bunun içinde de 50 mermi var. Biz 50 mermiyle mi gireceğiz oyuna? Ne yapmamız lazım o zaman? O zaman bizim chestrik almamız lazım. Bunun ceplerine mermi dolduracağız. Bakın şurada bir chestrik var. Gördüğünüz gibi. Bunu da buraya koy. Chestrik bize böyle gözler veriyor. Tamam mı? Bunlar da slot diyeyim ben bunlara. Böyle slotlar veriyor. Hatta bu büyük bir chestrik. 50K'lık chestrik. Yani paraya kıydım hani böyle baba yiğitlik yaptım öyle düşün. Bir de ne lazım bize? Bir çanta lazım. Niye? Şimdi biz oyuna gireceğiz, insanları vuracağız, botları vuracağız, oradan bir şeyler bulacağız. Lan bunları neye koyacağız biz? Tamam elimizde taşıyamayız ya. İşte onu çantada taşıyacağız yani. Çanta ne kadar büyük olursa o kadar çok malzeme taşırız. Ama eğer ölürsen var ya başkası sana dua eder. Vallahi bak böyle güzel çantayla ölürsen ben hep dua ediyorum mesela böyle bulduğum zaman. Dolayısıyla bunu da bir dengeleyeceğiz yani. Hani böyle ölme... Gerçi burada bir dengesi var mı bilmiyorum ama işte dikkat et ölme yani.
Hatta bazen şöyle ne öl ne öldür. Oralarda da kalıyorsun yani. Böyle adam önünden geçiyor lan sıksam adam beni vursa lan 400k zarardayım. Üzerimde 400k'lık ekipman var. Lan onu vursam aslında 400'ü 900 yaparım. Yani böyle çok değişik bir oyun. Her neyse konumuza geri dönelim. Şimdi böyle dizdik üzerimizi. Okey her şeyi koyduk. Peki biz bunları nereden alıyoruz? Buradan böyle tutup koyuyorum da ben. Abi bunları marketten alıyoruz bak gördüğün gibi. Hatta çantayı şuradan çıkarayım. Bu arada bu çantayı hepsinde olmuyor da yani şey bu body armor'larda olmuyor mu? Çantada oluyor ve chest'te de oluyor. Üzerine sağ tıklayıp roll up dersen böyle küçücük yapıyor. Şimdi bak buranın üzerine tıkladığın zaman burada marketteki backpack'ler açılıyor. Burada senin çantandaki yani storage'ındaki backpack'lerini görüyorsun. Burada da markette. Bak bunların fiyatı var. Bak o yeşil çanta 45k yani az bir para değil. Oyunda 2,5k veriyor. Sadece çantaya 45k vereceksin. Yani şurayı toplaman 400-500k falan oluyor. Bazen 1k'ya şey 1M'de topluyorsun üstünü. Her neyse. Şimdi 400k'yı verdin bu çantayı buradan satın alıyorsun. Bunun bir yolu daha var. Şuradan markete geliyorsun. Burada bütün satılan her şey burada var zaten. Buradan equipment'a girdiğin zaman bak burada backpack var ya işte bunlar onlar. Bu arada body armor'da kaskta şöyle bir durum var. Şurada new yazıyor ya. Diyelim ki paranız da yok. 4 level bir helmet alacaksın. Bak şimdi en ucuz 4 level gördüğün gibi 49. Fakat şurayı like new dersen yani yeni gibi az kullanılmış. Tamam mı? Böyle çıtır hasar dedikleri şey var ya o. Bak görüyor musun? 25'e buldum ben. Helmet 25. Nasıl buldum? Çünkü bak görüyor musun? Değeri 35 ya bunun. Fakat bunun 30 olmuş. Bunu sağ tıklayacaksın satın aldıktan sonra. Buraya getirdin ya mesela. Bunu sağ tıklayacaksın. Burada repair var. Bak şu repair. Repair deyip bunu tamir edeceksin. Niye ucuz? Şundan dolayı ucuz. Arkadaşlar şimdi gelelim o konuya. Biz oyuna girdik, lootlar yaptık ya çeşitli. İnsanların üzerinden bulduk, sağdan soldan bulduk. Bunları bizim kullanacağımızı kullanacağız, kullanmayacağımızı satacağız, ekonomiye can vereceğiz. Yani paraya ihtiyacımız var. Diyelim ki işte bunları topladık. Böyle şeyler de toplayabiliyorsun. Yani böyle bunların mesela üzerlerinde şeyler yazıyor. Bak geliyorum 2K, geliyorum 1K. Tabii ki bunları toplama. Ben bunları niye almışım bilmiyorum. Yani en azından böyle 5K'dan altını toplama. Yani ben sattığım için burada kalmamış bir şey de. Burasında 5K yazandan aşağısını almadı ki çantan çöple dolmasın. Örnek olarak yapıyorum. Bunların üzerine geliyorsun. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bak bu renksiz mesela. Bunlar ucuz. Bunun etrafı görüyor musun? Lacivert. Bunun böyle mavi olanları var. Onlar böyle 5, 15, 20 arası fiyatlar. Etrafı sarı olanlar var. Böyle yüzük, saat falan oluyor. Böyle vazo falan çıkıyor. Onları kesinlikle al. Onlar iyi para ediyor. Bunların üzerine geliyorsun, sağ tıklıyorsun. Burada sell diyorsun tamam mı? Sell dediğinde burada iki tane satma metodu var. Birisi hemen sat. Yani bu tefeci mantığı gibi düşün bunu. Abi ver 250 vereyim istiyorsan sana ya. Bir de burada şey var. Yok abi ben vadesi yani marketten listeleyeceğim. Daha yüksek fiyata satacağım. Çünkü satılması gereken fiyat aslında bence bu. Yani burada biraz adaletsiz bir sistem var yani. Burada bir faktörlük durumu var. Şimdi işte sen bu ürünü markette listeliyorsun ya. İşte markette listelediğin ürünü aslında işte sen de buradan marketten alıyorsun yani. Dolayısıyla birisi orada birinden kaskı mesela belki adam seni vurdu, senin kaskını aldı ya. Bir oyun sonra o da öldü. O kaskı başkası aldı. O kaskı geldi markete koydu satmaya. Kendi kaskını aslında buradan geri almış oluyorsun. Yani aslında ekonomiye bayağı can veriyorsun. Hani, ya böyle bir sistem. Belki de bu senin 3 oyun önce kaybettiğin kask. Sana geri gelmiş oluyor. Tamam mı? Ve burada birçok şey satılıyor. Yani bu marketten her şeyi alıyorsunuz yani. Bütün hadiseler aslında bu marketten toplama üzerine kurulu. Tamam şimdi bunu anladık mı abi? Biz burada topladığımız eşyaları kullanmıyorsak tabii her şey değil. Mesela şunu yani bunu satma yani. Hani anlıyor musun? Zaten sattığın zaman da bunu sana hediye de gelmiş bir şey zaten bir yandan. Çünkü anlatacağım onu bundle'dan geliyor. Yani satarsan da yani 9K'ya gidiyor. Bunu almaya kalksan bu 55K yani. Öyle bir şey. Bu satılıyor, başkası alıyor. O satılıyor, başkası alıyor. Böyle aslında oyun içindeki ekosistem yürüyor. Şimdi bu satma mevzusunu anladın değil mi? Bu arada sarı olanları, etrafı sarı olanları sell dediğin zaman markete listelemene gerek yok onu. Onu direkt satabilirsin. O değer kaybetmiyor. Altın gibi düşün. Altın nasıl değer kaybetmiyor? O da değer kaybetmiyor. Bir diğer konumuza gelelim. Bunları nasıl yapacağımızı öğrendik. Yani bunları buraya nasıl koyacağımızı öğrendik. Şimdi burada oyunun ilk başında söylediğim bir şey vardı ya para ve level konusu. Level konusu derken neyi kastediyorum? Mermileri kastediyorum abi. Buradaki bu body armor'ın bu gördüğün gibi helmet'ın yani kaskın ve mermilerin üzerinde renkler var. Bunların bir level'ları var. Aslında her merminin bir level'ı var. Örneğin işte şu Mosin. Şu adam güzel de yapmış bunu. Birisinden aldım onu. Mor, turuncu, turuncu. Bak ne yazıyor? Üçüncü seviye mermi. Bunda ne yazıyor? Dördüncü seviye. Bunda ne yazıyor? Beşinci seviye. İşte mermilerin de seviyeleri var. Bunlar bir silah olan birden fazla mermi çeşitleri. Yani ama level'ları var. Level ne işe yarıyor? Şimdi bu 5 level mermiyi bakın burada bir penetration ve base damage'ı var. Tamam mı? Bak 54'e 72. Şimdi bunlar
mermilerin etkin level'larına göre de farklılık gösteriyor. Mermilerin level'ları var. Tabii ki daha detayına ineceksek burada penetration ve base damage ayarlarına da dikkat etmemiz gerekiyor ama bak 4. seviye mermi. Storage'a geldiğimizde kaskın üzerinde de 4 yazıyor. Yani ne demek? 4 level mermiye bu hemen düşmez demek. Yani yani tek yemez anlamına geliyor esasında. Ha tabii ki yani o mermi şuuranın altından girer de yer. Hani kaskının önü böyle açıktır. Sağ tıklayayım açayım şurayı. Böyle açıktır. Buradan çat diye suratına yersin. Bismillah yani o zaman tamam onu yersin. Ama hani bu 4 level mermiye karşı koruyor demek. Ha ama adam buna kalkıp da 5 level taktıysa, şunu taktıysa yani o zaman geçmiş olsun. Ama yalnız bunun 10 tanesinin kaç para olduğunu görüyor musun? 116K. Bak 10 tane. 10 mermi 116K. Gelelim mermi hesabına. Şimdi bu level hadisesini anladık mı? Yani 4 level'dan aşağısı genelde giymemeye bak. 4 level iyidir. Hani çünkü herkes her iki oyundan bir tanesinde iyi bir oyuncuya denk gelirsin. İyi bir oyuncu dedim de ortalama yani benim gibi oyuncular işte ortalama oyuncu. Onlar da genelde bu 4 level mermi kullanırlar. Tamam mı? Kalkıp şuna koymazlar. Çünkü bu seri atacağım bir silah. Eğer birinin elinde bunu görüyorsan bil ki büyük ihtimalle 3 numara mermidir. Çünkü niye? Bak şimdi. Bu 50 tane alıyor değil mi? 50 tane. Sen oyuna girdin. Oyunda zaten ortalama 2 bot vuracaksın yani. Fix önüne çıkacak. Şimdi bir botu vurmak için de biraz acemiysen sen böyle 15-20 mermi falan o sonuna kadar o mouse'dan elini kaldırmazsın. O PUBG'deki gibi düşün yani. Sprey atayım falan filan. Abi bak bu oyun onun üzerine kurulu değil. Burada sprey atmaman. Burada sıkmayacaksın. Ölmeyeceksin. Mümkünse öldürülmeyeceksin. Falan. Hani hatta kimseyi de vurmayacaksın falan. Artık oraya doğru gidiyoruz. Bu oyunda mermi çok önemli abi. İdareli kullan. Yani bir adamı bir mermiyi öldürebiliyorsan ikinciyi atma. İkinciyi atacak durumdaysan o zaman o adamı vurma. Yani vurma. Çok zorda kaldıysan tamam o zaman yani evet ya yardan ya serden ama mümkünse sıkma. Şimdi niye diyorum bak şimdi. Şimdi 50 tane mermi koydun. Diyelim ki ben dedin ki sen ya abi ben işte 4 level mermi kullanacağım. İşte bununla falan filan. Bak işte geliyorum ambosuna. Gerçi bunda var mı 4 level? Bak varmış. 4 level mermi. Bak 50 tane alıyor tamam mı? Sen şimdi oraya 50 tane 4 level mermiye 100K veriyorsun bak 100K. Bir de sen yeni başlayınca o 50K mermiyle 2 tane bot vurursun. Bir de sen yeni başladığın için o 50K ile 2 tane bot vurursun. 2 tane bot vurmanın maliyeti sana 50K. Hani dersin ki abi 60 vereyim geri git vurmayayım seni falan der. Öyleli yani anlıyor musun? O pahalı. Dolayısıyla bu silahlara genelde 3 level mermi alırsın. Hani bu da bir paradır ama o kadar değildir. Ya bak görüyor musun? Bunun daha alınabilir mesela. Bundan 50 tane dediğin zaman hadi 25K. Bak bu bile pahalı. O öldürdüğüm bottan 25K'lık bir şey çıkmayabilir. Ama hani diyorsun ki bu olası bir şey. Tamam bu verilebilir. Fakat eğer birinin elinde şunları görüyorsan, bu silahları görüyorsan abi onda kesin 4 level mermi vardır en az. Hatta belki 5 vardır. Çünkü adam buna kalkıp da ya senin için de geçerli bu. Sen bu silah kullanıyorsan buna kalkıp da öyle 3 level öyle kullanmayacaksın. Buna yüksek mermi kullanacaksın. Tamam mı? Zaten uzaktan atıyorsun. Attın mı indireceksin. Bunu kullanan da genelde öyle kullanır yani. Çünkü zaten bunda bir kişiye en fazla 2 mermi atarsın. Ya onun içinde maliyeti az olur bir kişiyi öldürmenin. Ha, kurşun burada pahalı yani. Bilmiyorum şu an Türkiye'de bu kadar pahalı bir mermi. Şimdi burada mermi olaylarını da anladın mı? Ben anladığını düşünüyorum. Şimdi başka bir konuya geçeyim. Şuradaki equipment value'yu görüyor musun? Bu şu an benim üzerime dizdiğim her şeyin değeri 361 ediyor. Şimdi sen oyuna yeni başladıysan şuradan home'a geldim, enter dedim. Oyuna gireceğiz diyelim. Burayı anlatacağım. Oyuna yeni başladıysan sen de sadece bu normal ilinin şu ilçesi açık öyle düşün ya. Burası açık. Buraya da şöyle bir kural var. Value rack 450 diyor. Yani üzerindeki toplam equipment value'un 450'yi geçmeyecek diyor. Bunu niye koymuşlar biliyor musun? Buraya yeni başlayanlar giriyor. O zaman oyunu 200 saat oynayan da üzerine dizer gelir buraya sana göz açtırmaz. İlerleyemezsin. Dolayısıyla buraya böyle bir sınırı koymuşlar. Bence çok da iyi yapmışlar. Burada da haritalar var. Normal var. Lockdown zone var. Forbidden zone var. Solo operation'lar var. Daha buraları bakın ben de açamadım daha henüz. Sen ilk başladığında genelde burada başlıyorsun. Daha sonra burası açılıyor. Burada da oynuyorsun. Bak buranın da bir değeri var. 450. Yani önce burası açılıyor sonra belli bir level'dan sonra burası aktif oluyor ama burada da fazla değil. Burada da 450. Sen daha büyük level'larda oynamak istiyorsan o zaman Lockdown sana gelmen lazım. Bak burada başka haritalar da açılıyor. Ve burada 1M'e kadar destekliyor. Bir de giriş için 20K'nı alırım senden diyor. Burada artık kazançlar daha yüksek oluyor.
Bir de bunun Forbidden Zone'u var. Bu artık daha da daha da hard oyuncuların, daha da iyi oyuncuların oynadığı yer. Buradaki equipment value'yu dikkat edeceğiz. Yani mesela şu ikisini koyduğum zaman şu halde bak mesela kurtardı. Niye? 95'lik bir silah, 100'lük bir silah. İki silah 195 ediyor. Ekipmanı da ona göre dizdim. Ama şimdi bak şimdi şuraya şu çantayı attığımda bak 405 oldu. Şu an kurtardı mesela. Girebilirim. Okey. Ama ben kalkıp da ben oyunun başında bu hatayı yaptım. Siz yapmayın. Şöyle 300K'lık bir silah yapayım şuradan Gunship'ten kendime. O zaman 600'e çıkıyor. Hatta diyorsun ki ya tamam şunu almayayım bari abi. Bak 515 yine düşmüyor. Dolayısıyla oyuna girerken yapacağın silah 100K, 120K falan oralarda dolaşsın yani. Oraları geçmemek mantıklı. Burası bizim zaten okumuşsunuzdur storage'ımız. Oyuna girdiğimizde sadece burası oluyor. Daha sonra zamanla bu diğer storage'ları da açıyorsunuz. Burada reinforced case var. Bu şu anlama geliyor. Öldüğümüz zaman her şeyimiz gidiyor ya. Sadece bu iki slotta olan şeylerimiz gitmiyor. Yani burası safe alan. Dolayısıyla mesela oyuna yeni girdiniz ya. Eğer ki böyle mesela bu pahalı anlıyor musun? Bunun 20 tanesi bir para ediyor. Ben mesela bunu buraya koyma taraftarıyım. Hatta bak şunlar da painkiller'lar da pahalı. Bunlardan daha değerli bir şey bulana kadar bunları burada tut. Bunları da şey yaparsın yani ölsen de gitmez en azından. Bunu da anlattık. Configure itemlarımız var. Oyuna girerken bizim minimum bir şeylerimizin olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi ne? İşte dedik ya silah. Diyelim şu silahı taktık. Daha sonra bu silaha uygun bir şarjör koyduk. 50 mermi bunda var, 30 mermi bunda var. Yeter mi? Bence yetmez. Çünkü şöyle bir şey. Bazen hiç mermi olmasındansa yani hiç mermim kalmadı demektense ucuz mermi koyun abi. Bak mesela şu 30 tane mermim var abi alayım şurada dursun. Giderse gitsin o artık ama ona ihtiyaç olduğu yerde o benim hayatımı kurtarıyor. Ha, buraya kalkıp iki şarjör daha koymam mantıksız. Ama buraya koyarım. Uygun bir anı bulduğumda da hemen bunu buna takarım tamam mı? Neyse. Bunu böyle olacak. Bak bizim başka ne almamız lazım? Eğer kullanmak istiyorsak fırlatılabilir alabiliriz. Configure item'a geliyorsunuz. Fırlatılabilir almak istiyorsan buradan alabilirsin. Örneğin dersin ki ya vurulurum. Kaos'ta bir yer. Kaçamıyorum. Can da basmam lazım. O zaman bir tane smoke alayım yanıma dersin. İşte bir şey olur adamın yanına gidemem. İki kişidir bayılmıştır bilmem nedir. O zaman belki bir tane de molotof alabilirsin. Değişir yani bu. Burada bir de supplies'lar var. Supplies'ları şöyle ele alalım. Şimdi arkadaşlar bu oyunda vurulduğunuz zaman PUBG'deki gibi işte öyle 8 tuşuna bastım. Sağ tıkla First Aid'i kullan dedim ve canım dolduğu gibi bir durum yok. Yaraya göre malzeme var. Eğer böyle bir kanamalı küçük yaraysa onu bandajla takılıyorsun. Daha büyükse o zaman bir surgical kit kullanman lazım. Tamam mı? Ameliyat yapman lazım yani. Daha doğrusu şöyle. Solda senin bir bedenin var. Bedenin kırmızıysa yani kırmızı haldeyse bunları kullanıyorsun. Siyaha döndüyse orada ameliyat yapman lazım yani. Onun için biraz daha derin bir operasyon gerekiyor. Bandaj daha hafifi. Bir de böyle baş ağrısı gibi painkiller hadiselerimiz var. Yani medicine hadiselerimiz var. Onlar için de hemen toparlamak için bunları basacak da vaktimiz yok falan. Hani böyle bunlarla da toparlıyoruz. O bağırma hani böyle bir bağırıyor adam böyle bir kendinden geçiyor. Onları dengelemek için de bunları kullanıyoruz. Genelde kullanılan şudur. Yani ilk yeni başlıyorsan. Şundan iki tane bulunduruyorsun üzerinde. Mesela bak burada oyuna ilk yeni giriyorsan genelde bundan iki tane alsan yeterli. Bundan da bir tane alabiliyorsun. Ya bundan iki tane alsan yeterli. Bir tane bandaj, bir tane hızlı bandaj ve normal bandaj. Bunlardan birer tane. İlla ki derin yara alırsın. Ameliyat gerekebilir. O zaman çok para harcamak istemiyorsan bundan alma. Çünkü bunun bir tanesi bir para yani. Hani hatta şöyle yapalım. Şuraya cancel deyip tekrar girelim. Bundan aldığını varsayıyorum ameliyat kiti olarak 30K. Yani bu büyük bir para. Diyorsun ki ya ben onu vermek istemiyorum. O zaman şundan 3 tane al. 7,5K. Hani 30K nerede? 7,5K nerede? Zaten sen botlara bu kadar vurulamazsın. Seni başka birinin vurması lazım sana bu kadar bundan 3 tane kullanacak kadar zarar vermesi için. Onu da öldürürsen zaten onun lootuna çökersin. Onda da vardır bunlardan. Ha yok öldüremedin zaten geçmiş olsun yani. Dolayısıyla mesela bundan alacaksın işte 3 tane. Bandaj alacaksın. Şu ikisinden alsan yeterli. Bunlardan alacaksın. Genelde bunları 2 tane alsan yetiyor. Yani bunları şart değil. Bunlar sana ekstra güç veriyor gibi düşün yani. Ekstra staminana yarıyor işte bir şeyine yarıyor. Yani bunun farklı bir şeyleri var. İlk başta sana şunlara gerekli ama bunları da kullan. Genelde bunları bulunca satıyorsun ilk başta ben sana söyleyeyim. Burada içecekler var çünkü oyunda susama var. Susuyorsun. O susadığın zaman buradan su çakıyorsun. Ben hep termos kullanırım. %100'dür bunun şeyi çünkü görüyorsun. Hidrasyonu %100. Bir de burada yemekler var aynı şekilde. Burada da yemek kullanıyorsun çünkü karnın acıkıyor. Şunu kullandığında bu hidrasyonu -6 düşürüyor bu arada. Hani vuruldukça medkit yaptın o zaman su ihtiyacın doğuyor. Dolayısıyla her oyunda bir tane suyun olması durumunda yani. Şimdi bir de burada fark ettiyseniz bak burada ev işareti var 5 yazıyor. İşte buradaki aslında şu configure item şu. Yani ben şunları çantadan atayım. Ben ekipmanımı dizdim. Configure item şu. Buradan tek tek atmakla uğraşmayayım. Buraya geliyorum.
Diyorum ki abi bak bundan almam lazım. Bak çantamda da bir tane varmış aslında bak. Görüyor musun? Şurada çanta resmi var. Bundan çantada bir tane var diyor. Buradaki alanın storage'ında da 6 tane var diyor. Tamam. Bak bundan storage'da bir tane varmış. Koy. Bundan da bir tane varmış. Onu da koy. Hala para yazmadı çünkü çantamda var. Bak bundan 4 tane varmış. 2 tane de bundan koy dedim. Bundan 2 tane varmış. 2 tane de bundan koy dedim. Ama bak termos yokmuş. Bir tane termos almam lazım. İşte yemek de bak şu an burada çıkmadı ama yemek de almam lazım. Böyle aldım ya. Konfirmledim. Bunların hepsini çantama diziyor. İşte bizim oyuna girmek için minimum bu kadar ekipmana ihtiyacımız var. Ya bunların da olması gerekiyor. Bunlar olmazsa olmaz diyebilirim. Genelde şöyle bir dizim şekli yapabilirsin. Bandajları da oraya alacaksın şöyle. Bunlar buraları istediğin gibi değil de bunlar yukarıda olması, paketli olması önemli. Bir de şarjörün eğer çantanın içinde olursa R'ye basınca şarjörü değiştiremez. Çanta arkada olduğu için adam buradan ulaşıp da arkadan bunu değiştiremez. Dolayısıyla şarjörün her zaman bu chest rack'in içinde olması lazım. Şuradan çıkarıp tık diğerini taksın. Aynı şekilde vurulduğu zaman hızlı işlem yapması için bu packet'lar var ya burada packet'lar. Bu packet'larda o cepler oluyor yani. Dolayısıyla o ceplerden tık işlemini yapıyor buralardan. Dolayısıyla bunların da burada olması. Yani şurada olan hiçbir şeyi üstünde kullanamazsın. Ancak açacaksın çantayı use diyeceksin. Onu öyle, o şekilde kullanabilecek. Mermiyi buraya koymak dolayısıyla aslında avantaj değil. Çünkü sen işte bunu sıktın bu şarjör bitti. Sonra bunu taktın buraya. Tamam mı? Hemen hızlı olsun diye bunu taktın. Bu şimdi burada boş ya bir yere pusacaksın. Alt V tuşuydu sanırım. V ya da B. Alt V'ye basacaksın. O tek tek tık 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 bunun için dolduracak böyle tık tık bunu buna dolduracak ya bu bir süreç geçiyor yalnız. Onları oyun içerisindeki oynanışları anlatırım. İstiyorsanız onun içinde bir video çekerim. Yani bu başka bir hadisenin konusuydu. Ama bunu da böyle bir bilgi olarak vereyim dedim. Dolayısıyla aslında şarjörlerin de burada kalması gerekiyor. Kullanılacak malzemelerimizin burada kalması gerekiyor. Evet, bununla alakalı başka başlığım var mı? Bakıyorum bu başlıkları yazmıştım çünkü. Şunu gösterebilirim. Bu para kazanmak için ekstradan. Burada markette kontakta I've got some news. You can never have Dake. too much money. Dake'e geliyoruz. That's Purge the diyoruz. Bu Dake abimiz bize günde birkaç defa sanırım 3 defa ve saatte bir burayı refreshleyebiliyoruz. Ürünler veriyor ve uygun fiyata veriyor. Mesela örneğin işte bu şunu vermişti ben aldım mesela. 3 tane bundan veriyor ve 50K'ya veriyordu. Ben baktım pazarda bunun bir tanesi 60K'ydı. Aldım üçünü. Pazarda ben satmaya başladım. Bak mesela bundan 3 tane veriyorum diyor. 3 tanesini 52K'ya veriyor bundan. Tıklıyorum Surge'e bakıyorum pazarda ne kadar? 34K bir tanesi. Yani bunun 3 tanesi 30, 60, 90 neredeyse 100K. 50K karımız var bu ticarette. Abi o zaman al diyorum bunu. Confirm. Aldım. Gördüğün gibi sold out. Bir daha alamıyorum artık. Bu hakkım bitiyor. Tamam mı? Geldiniz o storage'a. Bakın burada 3 tane buraya koymuş. Sağ tıklıyorum. Sat diyorum. Pazarda listele diyorum. Bak 50K'ya almıştım. Bak 94K'ya satacağım şimdi ben bunu. Hatta şöyle belki istiyorsam düşürebilirim fiyatını. Yani 85 hala kârdayım çünkü. Ama düşürmeyeceğim. Gördüğünüz gibi buraya listeledim. İşte bu satıldığında ben ekstradan para kazanacağım. Buradan kısa da şuradaki mail'a geliyor. Tıklıyorsunuz. Bakın buradan item sold diyor. Tamam mı? Burada böyle para var. Tek tek claimleyebilirsiniz ya da burada çok fazla sattıysanız şurada retrieve all derseniz oradaki bütün paraları zaten buraya bu kadar ürün satılmış ve bu onların paraları der. Quick retrieve deriz. Hemen onları içeriye atarız. Bu yol. Bir de arada böyle işte sağda solda böyle kırmızı olan yerler oluyor. Yani şundan bahsediyorum. Şurada kırmızı var. İşte burada şurada kırmızı çıkıyor bir şeyler bir şeyler. Onlara girin içerisindeki şeyleri hep kazanın bir şeyler veriyor. Hani şeydeki Game Pass'in verdiği ücretsiz şeyler gibi düşünün. PUBG'nin içerisindeki işte var ya Game Pass o sol üstte çıkıyor da sürekli yeni bir şeyler veriyor. Bu da veriyor ücretsiz. Bu oyunda veriyor. Onları toplayın çünkü burada bundle kupon var. Bak mesela bunlar sandıklar. Bunu ben aç dediğimde bana bunlardan birine veriyor. İşte bak buradan mermi verebiliyor. Buradan da mermi. 6 tane bu sandıktan açabilirim mermi sandığı. Sonra bak burada bak mesela bunu açtığımda bana bu ikisini verecek. Bunu açarsam, bu bundle'ı açarsam bu ödülleri verecek falan filan. Yani bu tip şeyler de oyun içinde veriyoruz ama oyun sana sürekli para gönderiyor aslında. Destek oluyor yani. Ama burada tabii sen de ona göre dikkat edeceksin. Bir de bu oyunda bir o silah deneyin, bir bu silah deneyin yapmayın abiler. Kendinize bir silah belirleyin ve onun eğimine alışın eğer iyi oynamak istiyorsanız. Ve bir tane genelde böyle hızlı silahlarda bir tane silah alışın. Bir tane de şu uzun menzilli silahlarda bir şeye alışın. İki tip oynayabilirsiniz çünkü. Bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi bu silaha alıştın, o silaha alıştın. Okey. Fakat burada şunu da unutmayın abi. Sen yerden bulduğun silahı kullanıyorsun ya günün sonunda. Şu silahı yerden bulmuşum. Bunu yerden bulmuşum. O zaman oyunda mekanik oturmuyor. Yani eğimin oturmuyor. Her silahın eğimi farklı. Tepkisi farklı. Şarjörünün işte bilmem nesi farklı. Evet biraz daha maliyetli oluyor. Ben her öldüğümde kendi silahımı mı geri alacağım? Bunları satacak mıyım yani? Abi yani sat gerekirse hep kendi silahını kullan. Çünkü silahlar çok fazla customize edilebiliyor yani. Burada bunu artık girmiyorum. Bunu siz kendiniz zaten
buradan yaparak bulursunuz yani bir sürü şey var orada. Onlara dikkat edersiniz. Yani söyleyeceğim başka bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Burada trophy room var. İşte trophy room aslında sizin odanız. İşte hani dedim ya siz oradan bulduğunuz malzemeleri satıyorsunuz. İşte o malzemeleri alan insanlar da bu trophy room, bu kendi odası aslında burayı düzenliyor ya. Bu senin, bu sana ait bir oda yani. Hani burayı düzenliyorsun falan. Vitrinin oluyor senin burada. Diyelim ki sen hep bu silahla gireceksin ve böyle bir loot'un var. O zaman gelip bunu preset build'e kaydedebilirsin. Mesela benim burada kaydettiğim bir M24 var. Ben buna tıklarsam bana şu loot'u oluşturuyor ve bu loot'u oluşturmak için benden 453K istiyor. Ama bana burayı böyle verecek yani. Buraya bunu kaydedebiliyorsun. Bu tekrar sonradan kullanmak için de mantıklı oluyor. Quick Kit var. Quick Kit bu artık hiç param kalmadı. Azaldı. Bana böyle hızlı ama az para harcayacak kit hemen girmek istiyorum. Abi girdin hiç loot toplama hemen Quick Kit'e tıkla. Diyor ki bak ver bana 100 sana şunu vereyim. Bunu vereyim ya da bunu vereyim. Ya yok diyorsun ben diyorsun bunları istemiyorum. Tamam abi o zaman Advanced seç buradan. Bak sana şunu vereyim istiyorsan diyor. Kaça veriyormuş mesela bunu şunu select dediğinde. 250'ye veriyor. 250'de bu setleri kurabiliyor. Yani gidip buradan hemen quick kit yapabilirsin. Bak snipe veriyor direkt hemen. Ben sana M24'ünü de veriyorum. 4 level mermi de veriyorum falan filan. Yok ben daha premium bir şey istiyorum diyorsan o zaman da bak bunu veriyor ya. Yalnız 500K vereceksin. Meşrebine göre ne istiyorsan. Vektör çok iyi bir silahdır ama çok hızlı çok sekiyor yani onu. Yakın mesafe silahlarında iyi. Uzak mesafede yok yani evde kimse yok. Bir de diyelim ki hiç paran kalmadı. Bunları da alamıyorsun. O zaman ben ne yapayım? Oyuna giremeyecek miyim? Hayır gireceksin abi. Onu da şöyle. Bak buradan Covered Ops var. Covered Ops da şu. Oyunda botlar var. Aynı böyle giyinmiş. Oyun seni o bot gibi oraya sokuyor. Dolayısıyla her gördüğün böyle giyinmiş herkesi bot sanma. Bu botların ekipmanlarıyla bot gibi görünerek oyuna girmiş gerçek oyuncular var. Tamam mı? Onların amacı ne? Bir yere pusacak. Sen onu bot sanacaksın. Hiç beklemediğin bir anda çat diye indirecek. Senin loot'u alacak. Doğru eve koşacak. Niye? Çünkü parası bitti. Senin loot'u satacak. Paraya çevirecek. Senin şeyi kesecek yani markette. Ne var ne yok. Onun için herkes bot değildir. Zaten şunu çok seviyorum. Birinin sesini duyuyorsun. Önce onun bot mu değil mi olduğunu anlamıyorsun. Mesela o oyunda bir gerginlik yaratıyor. Bence çok güzel. Onun içinde şu stun bombaları var ya şunlardan atıyorsun işte buradan anlıyorsun onun bot olup olmadığını. Yani bir süre sonra onlara alışacaksın zaten. Başka diyeceğim bir şeyler illaki çıkabilir. Abi yorumlarda yazarsanız o konular üzerine de bildiğim kadarıyla konuşmaya devam ederim. Ben konuşmayı seviyorum neticede. Oyunu da seviyorum. Tabii ki üçlü dörtlü girdiğimiz oluyor ama ben genelde tek oynamayı seviyorum. Hatta bence de tavsiyem tek oynamaya alışın. O zaman acayip lezzetli oluyor. Çünkü kalabalık olunca illaki bir koşma oluyor. Bu oyun öyle deli dana gibi koşulacak bir oyun değil abi. Eğer koşarsan var ya böyle birine yem olursun yani anlıyor musun? Böyle o hani bahtsız bedevi çölde kutup ayısı derler ya. Ha işte o zaman o kutup ayısına yem oluyorsun yani. Öyle falan düşürmüştüm ama bana tık indiriyorlar. Anlıyor musun? Koşmayacaksın abi. Koşmayacaksın. Ölmeyeceksin. Kimi zaman öldürmeyeceksin. Yani bu oyunun kuralları biraz farklı. Artık sen nasıl oynamak istiyorsan. Mesela snipe oynayanlar var. Onlar böyle dağ taş seçerler. Böyle seni var ya böyle 300-400 metre ne oldu lan dersin. Ekran karardı yani böyle ay şekeri düştü falan dersin. Ölmüşsün falan. Öyle oluyor. Onun için bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ya oyun içi oynanışıyla alakalı eğer isterseniz onun için de bir video hazırlayabilirim arkadaşlar. Görüşürüz.